Meksika devriminin tozlu yollarında, kurşun seslerinin yankılandığı cephelerde, sadece erkekler savaşmadı. Tarihin fısıltılarında kalmış, ancak cesaretleriyle devrimin seyrini değiştiren kadın savaşçılar vardı. Onlar, soldaderas. Bu video, geleneksel rollerin zincirlerini kıran, tüfeklerini omuzlayan, sadece destekçi değil, aynı zamanda savaşçı, komutan ve devrimin ruhu olan bu unutulmaz kadınların hikayesidir. Meksika'nın yeniden doğuşuna omuz veren bu kahramanların destanına yakından bakalım. Meksika Devrimi, 1910-1920 arasında sadece toprak, adalet ve siyasi iktidar için verilen bir mücadele değil, aynı zamanda Meksika toplumunun tüm katmanlarının topyekün seferber olduğu, kadının geleneksel pasif rolünden sıyrılıp aktif bir özne haline geldiği destansı bir dönüm noktasıdır. Bu çalkantılı yılların en belirgin ve ikonik figürlerinden biri de, devrimin kadın savaşçıları ve destekçileri olarak bilinen soldaderastır. Onlar, erkeklerin savaşı olarak görülen bir çatışmada, cephede ve perde arkasında üstlendikleri çok yönlü rollerle sadece devrimin lojistik omurgasını oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda Meksika'nın toplumsal ve kültürel hafızasına silinmez bir iz bırakmışlardır. Soldaderas tek tip bir grup değildi. İçlerinde zorla orduya katılanlardan, sevgililerini, kocalarını veya akrabalarını takip edenlere, hatta ideolojik nedenlerle gönüllü olarak silah kuşananlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyordu. Soldaderas'ın en temel rolü, askeri birliklere lojistik destek sağlamaktı. Tren raylarında ve tozlu yollarda ilerleyen ordular için yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, yaralılara bakmak, mühimmat ve erzak taşımak gibi hayati görevleri üstleniyorlardı. Ordunun hızlı hareket edebilmesi, hatta hayatta kalabilmesi büyük ölçüde onların bu bitmek bilmeyen emeğine bağlıydı. Birliğin evini yanlarında taşıyan bu kadınlar, çaresiz ve yararsız yükler değil, ordunun günlük işleyişinin vazgeçilmez dişlileriydiler. Ancak Soldaderas'ın hikayesi sadece destek hizmetleriyle sınırlı değildir. Onların gerçek destanı, bizzat çatışmalara katılımlarında yatar. Pek çok soldadera, sadece destekçi olmanın ötesine geçerek aktif olarak savaşa katıldı. Bazıları erkek kılığına girerek, Mulan benzeri bir taktikle, kimliklerini gizledi, rütbe atladı ve hatta birliklere komuta etti. Erkek kılığında savaşan bu kadınların bir kısmı, savaşın sonunda kadın kimliğine geri dönerken, bazıları, Amelio Robles gibi, savaşta edindikleri erkek kimliğini ömür boyu sürdürmüşlerdir. Bu, o dönem için cinsiyet rollerine ve toplumsal beklentilere karşı çarpıcı bir meydan okumaydı. Cephede cesaretleriyle nam salan soldaderas, casusluk, silah ve mühimmat kaçakçılığı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden, hatta patlayıcı uzmanlığı gibi tehlikeli görevlerde de usta olduklarını kanıtladılar. Örneğin, Petra Herrera gibi efsanevi figürler, başlangıçta Pedro adıyla erkek kılığında savaşmış, kahramanlıklarıyla tanındıktan sonra gerçek kimliğini açıklamış ve hatta Pancho Villa'nın ordusundan ayrılarak tamamı kadınlardan oluşan kendi askeri birliğini kurmuştur. Çatışmanın en kızıştığı anlarda, yüzlerce kadından oluşan bu birlikler kritik savaşlarda yer almış ve zaferin kazanılmasında önemli rol oynamışlardır. Generalliğe kadar yükselen ve koronelas, albay kadınlar olarak adlandırılan bu kadın komutanlar, erkek egemen bir yapıyı kökten eleştiriyor ve kadının savaşta ve toplumda eşit derecede cesur ve yetenekli olduğunu kanıtlıyordu. Ancak Soldaderas'ın hikayesi, romantik baladlarda anlatıldığı gibi sadece kahramanlık ve onurdan ibaret değildi. Birçoğu için bu katılım, yoksulluk, güvensizlik ve mevcut zorlu koşulların bir sonucuydu. Geleneksel koruyucu figürleri, babalar, kocalar savaşa katıldığında, hayatta kalmak için orduya katılmaktan başka çareleri kalmıyordu. Devrimci veya federal ordunun bir parçası olmak, bir dereceye kadar korunma ve beslenme anlamına geliyordu. Aksi takdirde cephe gerisinde tek başına kalmak büyük bir risk teşkil ediyordu. Ne yazık ki, askeri liderlerin çoğu, Pancho Villa gibi bazıları dahil, kadınların ordu içindeki varlığına şüpheyle yaklaşıyor, onları yük olarak görüyor veya sadece destek rolleriyle sınırlamak istiyordu. Buna rağmen, Soldaderas'ın eylemleri, devrimci sürecin kadın haklarına ve toplumsal değişime zemin hazırlamasında dolaylı bir rol oynamıştır.
Savaşa katılan kadınların gösterdiği cesaret ve yetenek, 1917 Anayasa'nın kabulünden sonra kadınlara mülk sahibi olma ve nafaka gibi bazı hakların tanınmasını destekleyen güçlü bir emsal oluşturmuştur. Soldaderas figürü, Meksika kültürel mirasında, özellikle de Corridos adı verilen popüler devrimci baladlarda ölümsüzleşmiştir. La Adelita ve La Valentina gibi şarkılar, cesur, tüfekli ve bazen romantize edilmiş kadın savaşçı imajını yaratarak onların destanını nesilden nesile aktarmıştır. Bu şarkılar, Soldaderas'ın devrimci ruhun ve Meksika kadınının direniş gücünün bir sembolü haline gelmesine katkıda bulunmuştur. Onlar, sadece bir iç savaşın arka planındaki figürler değil, aynı zamanda devrimin yüzü ve kalbiydi. Geleneksel toplumsal normları yıkarak, modern Meksika kadınının kimliğinin oluşumuna derinden etki eden unutulmaz kahramanlardı. Soldaderas, Meksika devriminin en zorlu sınavlarında bile, adaletin ve özgürlüğün kazanılması için verilen mücadelede, ne kadar kırılgan görünürse görünsün, direnişin en güçlü seslerinden biri olmuştur.